Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Dünya tarihinin en yıkıcı icadı. İnsan zekasının ulaştığı en tehlikeli nokta. Ve bu zekanın, milyonlarca hayatı bir anda yok edebilecek bir silaha dönüşmesi. Bugün sizlerle birlikte, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine, atom bombasının doğuşuna ve kullanımına tanıklık edeceğiz. Her şey bir fikirle başladı. O fikir, dönemin en zeki bilim insanlarının masa başı hesaplarıyla şekillendi. Fakat bu hesapların sonucu, Hiroşima ve Nagasaki gibi şehirlerin haritadan silinmesine, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine, geride kalanların ise ömür boyu sürecek fiziksel ve psikolojik acılara mahkum olmasına neden oldu. Peki nasıl oldu da, bilim insanları insanlığın en ölümcül silahını üretti? Hangi korkular, hangi politik hesaplar, hangi etik ikilemler bu süreci tetikledi? Atom bombasının hikayesi aslında korkuyla başlar. 1930'lu yıllarda, Almanya'da yükselen Nazi rejimi bilim dünyasında büyük bir paniğe neden olmuştu. Birçok Yahudi bilim insanı Almanya'dan kaçarak Amerika'ya sığındı. Bu bilim insanları arasında Albert Einstein ve Leo Szilard da vardı. Onlar, Nazi Almanyası'nın nükleer bomba üretme ihtimalinden korkarak, Amerikan hükümetine uyarı mektupları yazdılar. Bu mektuplardan biri, 1939'da Başkan Franklin D. Roosevelt'e ulaştı. Böylece, Manhattan Projesi, adı verilen gizli bir araştırma programı başlatıldı. Manhattan Projesi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ortaklaşa yürüttüğü, tarihin en büyük bilimsel ve askeri projelerinden biriydi. Binlerce bilim insanı, mühendis ve asker, New Mexico çölünde kurulan Los Alamos laboratuvarlarında atom bombasını üretmek için yıllarca çalıştı. Bu süreçte fizik biliminin sınırları zorlandı. Kuantum mekaniği, nükleer fizik, matematik. Her şey bu ölümcül silahın hizmetine sunuldu. Ancak bu bilimsel başarı, ahlaki bir felaketin habercisiydi. Projenin başında yer alan J. Robert Oppenheimer, ilk başarılı atom bombası testinden sonra Bhagavad Gita'dan bir cümle ile tarihe geçti: "Ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi." Bu söz, sadece fiziksel bir yıkımın değil, insanlığın ruhsal bir kırılma anının da ifadesiydi. 1945 yılına gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşılmıştı. Nazi Almanyası teslim olmuştu. Ancak Japonya, hala savaşmayı sürdürüyordu. Amerikan yönetimi, Japonya'nın teslim olmasını sağlamak ve savaşı hızla bitirmek için atom bombasını kullanma kararı aldı. Bu karar, sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne verilen açık bir mesajdı: yeni dünya düzeninde kim patron olacak? Ve o gün geldi. 6 Ağustos 1945 sabahı, Enola Gay adlı Amerikan bombardıman uçağı, Little Boy isimli ilk atom bombasını Hiroşima üzerine bıraktı. 43 saniye sonra, şehir gökyüzünde bir güneş gibi parladı. Saniyeler içinde 70 binden fazla insan buharlaştı. Yüz binlercesi radyasyon ve yaralanmalardan dolayı yaşamını kaybetti. 3 gün sonra, 9 Ağustos'ta Fat Man adlı ikinci bomba Nagasaki'ye atıldı. Bu sefer hedef daha da yıkıcıydı. Japonya, 15 Ağustos'ta teslim oldu. Ama asıl yıkım yeni başlıyordu. Hayatta kalanlar, Hibakusha olarak anılmaya başlandı. Derin yanıklar, kopan uzuvlar, gözleri göremeyen çocuklar. Gözle görülmeyen ama yıllarca sürecek olan bir başka düşman daha vardı: radyasyon. Genetik hastalıklar, kanser, doğum kusurları. Atom bombası yalnızca o an değil, sonraki nesilleri de vurdu. Peki tüm bu olanlara değer miydi? Amerikan yönetimi, atom bombasının savaşın çabuk bitmesini sağladığını ve milyonlarca askerin hayatını kurtardığını savundu. Fakat birçok tarihçi, Japonya'nın zaten teslim olmaya hazır olduğunu, bombaların aslında Sovyetlere gözdağı vermek için kullanıldığını söylüyor. Bu iddialar, tarihin en tartışmalı kararlarından birini sorgulatmaya devam ediyor. Atom bombasının kullanımı, dünya siyasetinde de bir dönüm noktasıydı. Soğuk Savaş böylece başlamış oldu.
Sovyetler Birliği de kendi nükleer silahlarını geliştirdi. Ardından İngiltere, Fransa, Çin. Nükleer silahlanma yarışı, insanlığın kendi sonunu hazırlayacak bir patikaya dönüştü. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 13.000 nükleer başlık bulunuyor ve bu başlıkların sadece küçük bir kısmı bile tüm uygarlığı yok etmeye yeterli. Yani atom bombasının mirası sadece Hiroşima ve Nagasaki değil. Aynı zamanda insanlığın sürekli bir korku, paranoya ve güç mücadelesi içinde yaşamasıdır. Bugün geriye dönüp baktığımızda, atom bombasının icadı bilimsel bir başarıdan çok, insanlığın ahlaki bir başarısızlığı olarak görülüyor. Bilim insanlarının omuzlarındaki bu yük, sadece bilgiye değil, vicdana da sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Belki de en büyük ders, gücün sorumlulukla birlikte gelmesi gereklidir. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanlık olgunlaşmadıkça, bu gelişmelerin bedeli hep çok ağır olacak. Atom bombası sadece bir silah değil. Aynı zamanda insanlığın karanlık aynasıdır. Ve o aynaya her baktığımızda, kendimize şu soruyu sormalıyız, bir daha olur mu? Bugün, birçok ülke hala nükleer güç elde etme peşinde. Uluslararası anlaşmalar, denetimler ve politik baskılar, bu gücün kontrol altında tutulmasını sağlıyor gibi görünse de, bu silahların varlığı bile başlı başına bir tehdit unsuru. Çünkü hata payı yok. Tek bir yanlış karar, tüm gezegeni yok edebilir. Dünyamızda her geçen gün yeni savaşlar patlak verirken, barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Atom bombası, bu kırılganlığın en somut ve acımasız sembolüdür. Ve bizler, tarih boyunca yaşanan bu büyük yıkımı unutmamalı, bir daha tekrarlanmaması için mücadele etmeliyiz. Bir teknoloji, bir keşif ya da bir fikir. Hepsi insan elinden çıkar. Ama insanın niyeti temiz değilse, sonuç asla sadece bilimsel bir başarı olarak kalmaz. Atom bombası, bir daha kullanılmasın diye anlatılmalı. Ve bu anlatım, sadece tarih kitaplarında değil, her bireyin bilincinde yer etmelidir. Eğer bu videoyu izlerken düşündüysen, duygulandıysan ya da sorguladıysan, İşte bu, amacımıza ulaştığımız anlamına gelir. Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaş. Atom bombası hakkında sen ne düşünüyorsun? İnsanlık bu tür silahları kontrol altında tutabilir mi? Ve bu tarz içeriklerin devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, diğer videoları izlemeyi unutma. Tarihin karanlık sayfalarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.